Merhaba küçük kaşifler. Bugün sizi çok uzaklara götürüyorum. Biliyor musunuz, dünyanın öbür ucunda pembe kiraz çiçeklerinin her ilkbaharda kar gibi yağdığı, samurayların ve ejderhaların efsanelerde yaşadığı büyülü bir ülke var. Bu ülkenin adı Japonya. Ve bugün Japonya'nın en çok sevilen masalını anlatacağım size. Bir şeftali ağacının altında başlayan, kocaman bir cesaretle biten bu hikayenin kahramanının adı Momotaro. Hazır mısınız? O zaman gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve benimle gelin. Bir varmış, bir yokmuş. Japonya'nın dağlık bir köyünde yaşlı bir nine ile yaşlı bir dede yaşarmış. Evleri küçük, bahçeleri büyük ama yürekleri altın gibiymiş. Tek bir dertleri varmış, hiç çocukları olmamış. Bir gün nine, ırmak kenarına çamaşır yıkamaya gitmiş. Irmak şırıl şırıl akıyormuş, kuşlar şakıyormuş, hava mis gibi bahar kokuyormuş. Tam işine dalmışken ne görsün? Irmağın yukarısından kocaman, pembe, pırıl pırıl bir şeftali yüzüp geliyor. "Ay canım," demiş nine. Gözleri fal taşı gibi açılmış. "Böyle büyük bir şeftali ömrümde görmedim." Şeftaliyi kucağına almış, eve koşmuş. Akşam dede işten dönünce ikisi birlikte şeftaliyi kesmeye hazırlanmışlar. Ama tam bıçağı uzatırken şeftali ikiye ayrılmış ve içinden küçücük, tombul, pırıl pırıl gözlü bir bebek fırlamış. "Öp!" Dede ve nine birbirlerine baka kalmışlar. Sonra ikisi birden gülmeye başlamışlar. Bebecik de onlara bakıp gülücükler saçmaya başlamış. Yıllar geçmiş, bebekten güçlü kuvvetli, cesur yürekli bir delikanlı olmuş. Adını da Momotaro koymuşlar, yani şeftali çocuk. Momotaro köyde herkese yardım eder. Yaşlılara selam verir, hayvanları sever, güçlülere karşı durur, zayıfları korurmuş. Ama bir gün uzak bir adadan korkunç haberler gelmiş. Oniler, dev boyutlu, boynuzlu, kötü kalpli yaratıklar, çevre köylere saldırıyor, insanların yiyeceklerini çalıyormuş. Momotaro duramamış, ninesine gitmiş. "Nine, ben o adaya gidip Onileri durduracağım." Nine ağlamış, endişelenmiş. Ama Momotoro'nun gözlerindeki o kararlılığı görünce bir şey söyleyememiş. Bunun yerine Kibi Dango isimli en güzel pirinç toplarını yapmış. Momotaro bunları çantasına doldurmuş, dedesinden kılıcını almış ve yola çıkmış. Yolda önce bir köpek çıkmış karşısına. Açgözlü, bitkin, küçücük bir köpek. "Momotaro, Momotaro, nereye gidiyorsun böyle?" "Onilerin adasına." "Bana bir Kibi Dango verirsen seninle gelirim." Momotaro bir tane vermiş, köpek arkasına düşmüş. Sonra bir maymun çıkmış, sonra bir sürün. Üçü de Kibi Dango karşılığında Momotoro'nun yanına katılmış. 4 yoldaş Onilerin adasına ulaşmışlar. Kapılar devasa, duvarlar taş gibiymiş. Ama Momotaro geri adım atmamış. Sürün önce uçmuş, gözlemleyip rapor etmiş. Maymun duvardan tırmanmış, kapıları içeriden açmış. Köpek ısırıp dağıtmış. Momotaro da güç ve cesaretle Onilerin reisine karşı çıkmış. Uzun, zorlu bir savaşın ardından Oniler yenilmiş. Çaldıkları tüm hazineleri geri vermeye, bir daha köylere saldırmamaya söz vermişler. Momotaro arkadaşlarıyla birlikte köyüne dönmüş. Dedesine, ninesine sarılmış. Köyde bayram yapılmış. Yıllarca sürecek bir huzur başlamış. Ve Japonya'nın her köşesinde her zaman şöyle derlermiş: "Cesaret büyüklükten değil, kalpten gelir." Şimdi size Japonya'dan 3 eğlenceli bilgi söyleyeyim. Birincisi, Japonya'da her yıl ilkbaharda Kiraz Çiçeği Festivali yapılır. Bütün aileler parka gider, pembe çiçeklerin altında piknik yapar. Buna hanami derler, yani çiçek seyretmek. İkincisi, Japonya'da tren istasyonlarında trenler saniyesi saniyesine zamanında gelir. Eğer 30 saniye bile geç kalsa yolculara özür mektubu verirler. Üçüncüsü, Momotaro bu kadar sevilir ki Japonya'da onun adıyla anılan heykeller, parklar ve hatta bir tren istasyonu bile var. Ve böylece Japonya'dan Momotoro'nun hikayesi sona erdi. Ama bizim yolculuğumuz bitmedi. Gelecek hafta sizi bambaşka bir ülkeye götüreceğim. Hangi ülke mi? İşte ipucu. Bu ülkede ay ve güneş kardeşmiş ve korkunç bir kaplan varmış. Hangi ülke olduğunu biliyor musunuz? Yorumlara yazın görelim. Bir dahaki maceraya kadar merakla kalın, cesaretle büyüyün. Uzak diyarların masallarından görüşmek üzere. Eğer bu masalı beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Bir sonraki ülkenin masalını kaçırmamak için kanala abone ol ve bu masalı sevdiklerinle paylaş. Çünkü güzel hikayeler paylaştıkça büyür.
Uzak diyarların masallarından görüşmek üzere.